Bugün sizin hakkınızda en çok merak edilen sorularla başlayacağız. Tabii. Hoş buldum bu arada. Mahsin Merabet kaç yaşında? Ben 27 yaşındayım. 24 Ocak Kova burcuyum. Boyu kaç? Boyumu ben de tam olarak bilmiyorum. Bazı yerlerde benim hakkımda 1.68 yazıyor. Bazı yerlerde 1.70 yazıyor. Bazı yerlerde 1.72. Ben de bilmiyorum tam olarak ama galiba yani 1.70'imdir en fazla diye düşünüyorum. Yani 1.69-1.70 civarı en büyük ihtimalle. İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor 7 yıldır. 2019'da geldim. O zamandan beri İstanbul'dayım. Nereli? Faslı. Faslıyım ben. Doğma büyüme Fas. Okulumu da Fas'ta okudum. Lisansımı, medya iletişim. Sonra buraya geldim 2019'da dediğim gibi. Yüksek lisansımı yaptım. Sonra oyunculuk eğitimini aldım. Sonra oyunculuğa başladım. Peki hangi kelimeyi söylerken en çok zorlanıyor? Ya ben hiçbir Türkçe kelimeyi söylerken zorlanmıyorum aslında ama kelime olarak söylerken onu bazen ama konuşma içerisinde söyleyemediğim şöyle kelimeler oluyor. Mesela bu K, I ile başlayan kelimeler. Mesela kıyma. Ondan sonra kıyamam. Hani onlar cümle içindeyken bazen iyi olarak çıkabiliyor. Kıyma, kıyamam falan gibi çıkabiliyor. Ama bunlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü ben diksiyona çok önem veren bir insanım. Çok severim böyle güzel hani düzgün diksiyonlu konuşan insanlara bayılırım ve saatlerce dinleyebilirim. Çok benim kulağıma müzik gibi gelir. Bu da belki mesleğimden dolayı benim asıl mesleğim sunuculuk, gazetecilik. O yüzden çok dikkat ederim düzgün konuşmaya da, düzgün yazmaya da, işte şeydeyken de WhatsApp'tayken bile işte virgülüne, noktasına falan çok dikkat eden bir insanım. Onun dışında bir de çocuk var. Çocuk normal kelime olarak söyleyebiliyorum. Ama böyle hızlı konuşurken cümle içerisinde, diyalogda vesaire bazen çocuk gibi çıkabiliyor. Yani sucuk gibi çıkabiliyor. Böyle şeyler yaşayabiliyorum ama zannediyorum ki Türkler de böyle şeyler yaşayabiliyorlar değil mi? Peki Türkçeyi nasıl öğrendi? Türkçeyi dizilerden öğrendim. Çok dizi izledim ben. Dizi izleyerek öğrendim. A1 ve A2 seviyesinde okumuştum. Yani basic şeyleri işte harfler olsun, şeyler işte lokatif, datif gibi böyle kurallar olsun bunları aldım. Ama dizi izleyerek ve buraya geldikten sonra çok konuşarak, sosyalleşerek daha çok hakim oldum diyebilirim Türkçe'ye. Peki en sevdiği yemek? En sevdiğim yemek Faslı bir yemek. Adı pastila. Çok çok seviyorum. Bunu her seferinde de dile getiriyorum. Ama Türkiye'de de çok sevdiğim yemekler vardır. Mesela en çok yaprak sarması seviyorum. Ama Adana usulü seviyorum. Etli. Çok ince böyle sarılmış. Yanında da tabii ki sarımsaklı yoğurdu. Bayılırım. Çok severim. En son tatiliniz neredeydi? Oo. Dur bir düşüneyim biraz ne zamandı son tatilim. Ben bayağıdır tatil yapmıyorum aslında. Yapmak istemediğimden değil. Tatili çok severim tabii ki kim sevmez. Ama bayağıdır çalışıyorum yoğun bir şekilde. Aslında oyunculuğa başladığımdan beri tatil yapmadım. Çünkü bir günlük dizim vardı. Onu çektim 3 yıl. Her yaz sadece ailemi görmeye fırsatım olabiliyordu. Fas'a gidiyordum, ailemi görüyordum, geliyordum. Ondan sonra bir film çektim bir yaz. Sonraki yaz işte bir Fas'ta dizi çektim. Yani yazları genelde yine çalışıyorum. Yani keyif alıyorum tabii ki çalışmaktan ama tatilde yapmak istiyorum. En son tatilim hemen oyuncu olmadan yani oyunculuğa başlamadan önceydi. Alaçatı'daydı. O da işte 2021 mi 22 mi öyle bir şey, gerçekten çok uzun zamandır tatil yapmıyorum. Ufak bir şey hesaplayacaksak eğer belki bir 3 yıl önce falan bir 3-4 günlüğüne Kıbrıs'a gitmiştim. O kadar yani bu. Çok istiyorum tatil yapmak. İnşallah yapacağım bu yaz. Görmek istediğiniz bir yer var mı? Görmek istediğim çok yer var. İtalya'ya gitmek istiyorum. Mesela Roma'yı görmek istiyorum. Lübnan'a gitmek çok istiyordum. Ürdün'e gitmek istiyorum. Başka nereye gitmek istiyorum? Bir sürü yere gitmek istiyorum aslında ama inşallah böyle yavaş yavaş gideceğim. Suudi Arabistan'a çok gitmek istiyorum. Ya bunlar şu an aklıma gelenler. İnşallah böyle sırayla güzel bir program yapıp gezmeye düşünüyorum. Hiç Güney Amerika veya Asya'ya gittiniz mi? Gitmek ister misiniz? Gitmedim ama tabii ki gitmek isterim. Sadece ben biraz uzun yolculuklardan tedirgin oluyorum.
O beni biraz şu an tutuyor. O yüzden sayarken ülkeleri, Asya'dan vesaire çok ülke sayamadım. Çünkü biraz böyle şey oluyorum. Hala böyle ay gidebilirim ama 15 saat ama 10 saat uçak falan diye böyle tedirgin oluyorum. Ama tabii ki çok oranın kültürünü de çok merak ediyorum. İnsanını zaten bizim fanlarımızın çoğu oralardan. O yüzden insanını az çok böyle tanıyormuş gibi hissediyorum. Güzel insanlar olduklarını hissediyorum. Güzel mesajlar, çok güzel destek veriyorlar çünkü. O yüzden oraları da merak ediyorum. İnşallah oralara da giderim. En çok sevdiğiniz 3 yer. En çok sevdiğim 3 yer. Şehir olarak mı? Şehir olarak. Evet. İstanbul, Tanca, Fas'ta ve Marrakeş, Fas'ta yine. Çok seviyorum buraları. Buralarda çok güzel tatiller yapılır. Yani İstanbul'da çok tatil için çok güzel bir şehir. Bu arada biz burada yaşıyoruz diye belki çok tatil gibi gelmiyor. Ama müthiş bir şehir yani. Ben çok seviyorum. Gideceğiniz yeri neye göre seçersiniz? Doğa, yemek, tarih vesaire gibi. Hepsine göre seçerim ya. Tarihe çok meraklıyım. O yüzden böyle tarihi yerleri gezmeyi severim. Türkiye'de çok gitmek istediğim yerler var. İşte Mardin gibi, o taraflar gibi. Ruhunu vesaire de çok merak ediyorum, enerjisini. Tabii ki yemeğe göre de giderim yani şimdi. Mardin yemekleri, oraların yemekleri çok güzeldir. Doğayı çok severim ama böyle ormandan ziyade ya da böyle bir yeşillikten ziyade, dağdan ziyade ben daha çok deniz, okyanus böyle taraflarını tercih ediyorum. Peki tatile çıkarken en çok unuttuğunuz bir şey var mı? Son anda böyle bavula sıkıştırdığınız. Son anda bavula sıkıştırdım. Unutmadım yani onu. Tamamen unutmuşluğum şeyler oluyor. O da genelde powerbank falan, böyle son anda powerbank'i şarja takarsın. Ondan sonra böyle hani dolsundur diye telefonu şarj edersin havaalanında falan. Sonra onu evde bırakırsın. O bir klasik. Onun dışında bu çok böyle beni etkileyen bir şey, kulaklıkları unutmak. O da çok zor bir durum bence. Onun dışında ben pasaport, kimlik falan, bunların hepsi geceden hazır olur. Çantaya konulur. Bunlarla şaka yok çünkü. Çok rüyamda pasaportunu unutmuşluğumu falan görmüşümdür. Böyle inanılmaz bir panikle falan uyanıyorum. O yüzden çok dikkat etmeye çalışıyorum. Öyle. Tek başına tatil mi, kalabalık tatil mi? Kalabalık tatil ya. Yani tatil kalabalıkken daha eğlencelidir. O tek başına tatil çok tatil gibi gelmeyebilir bana. Hani dinlenme gibi gelebilir. Ona öyle bir isim verebilirim ama benim için tatil ismi eğlenceye bağlı. Dinlenmeye çok bağlı değil. Hani dinleneceksem evde de dinlenirim veya ne bileyim hani yakın bir yere gidip de tek başıma dinlenebilirim. Ama o tatil değil. Tatil kalabalık, eğlenceli, işte dolu dolu, aktivite ve etkinlik dolu birkaç gündür benim için. O yüzden kalabalığı tercih ederim. Peki erken uyanmayı mı tercih edersiniz tatilde, yoksa öğlene kadar dinlenmeyi mi? Şimdi ben uyumayı çok seven bir insanım. Uyumayı çok severim. Gece insanıyım. Gece böyle ayakta kalmayı, hani gece uyumamayı çok severim. Gece ne bileyim bana çok güzel geliyor. Çok kafam çalışıyor güzel. Düşünüyorum. İşte bir şeyler izliyorum. O yüzden genelde ben geç uyanan bir insanım ama tatilde de psikolojisine giriyorum. İşte tatildeyim. Her şeyden böyle yapmam lazım. Hani her dakikasından faydalanmam gerekiyor. O yüzden erken kalkmam gerekiyor. Tatilde geç yatsam da erken kalkmaya çalışırım. Erken dediğimde çok böyle 7-8 gibi değil de işte 9-10 gibi benim için erken. Tatilde spor yapar mısınız peki? Yok ya. Yapmam şimdi spor. Yani normal zamanımda da şu an açıkçası çok spor yapmıyorum. Bir tenise gidiyorum ara sıra. Bir de at binmeyi çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir hobi edindim Kuruluş Orhan'dan. O yüzden her müsait zamanımda çiftliğe giderim, yine atla çıkarım. O da bir spor. Ama böyle tatile gittiğimde kalkayım spor salonuna gideyim falan gibi yok. Yani en fazla yürüyüş yaparım. O da işte güzel bir yer olur. Arkadaşlarla beraber yürüyüşe çıkabiliriz. O kadar. Peki son olarak da ailenizin kökeni nerelere dayanıyor? Biraz sizden dinlemek istiyorum. Ailemizin kökeni Fas'a dayanıyor herhalde. Yani Faslıyız hepimiz. Hiç yabancı yok bizim ailede. Yani Türkiye'deki durum farklı. Hani Türkiye'de insanlar bilebiliyorlar, hani öğrenebiliyorlar işte Arnavut kökenli mi, Bulgar kökenli mi diye böyle galiba öğrenebiliyorlar ama bizde öyle bir şans yok. Çok öğrenemiyoruz çok eskiden nereden geldiğimizi. Ama işte Fas'ta babam kuzeyde doğdum büyüdüm ben.
Kuzey Fas'ın kuzeyi yani. Annem ise Rif dediğimiz bir bölgeden. Onlar da Amazigh olarak sayılıyor. Farklı dilleri var. Yine farklı bir bölge ama yine Faslıyız yani hepimiz. Annem de Faslı, babam da Faslı. Ben de Faslıyım. Gurur duyuyorum. Çok güzel bir ülke Fas'ta. İkisini de çok seviyorum. Hem Türkiye'yi hem Fas'ı çok aynı şekilde çok seviyorum. İkisi de benim vatanımdır yani. Öyle. Köken böyle.